Basit bir tekerlek, cep telefonu, ateş, yapay zekaya sahip robotlar, keskin bir obsidyen balta, ruhumuzu besleyen harika müzikal eserler, bu icatlarımızın kaynağı nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Acaba sahip olduğumuz hayal gücü ve yaratıcılık dünyamızı nasıl şekillendirdi? Binlerce yıl önce sahip olduğumuz bu özelliklerimizi sadece bir amaç için kullanıyorduk. Hayatta kalmak. Tek amacımızı bu oluşturuyordu. Beslenmeliydik ve hayatta kalmalıydık. Hayatta kaldık da. İnsanoğlu topluluklar oluşturmaya başladı ve artık yaratıcılığımızı farklı amaçlar için kullanmaya başlamıştık. Medeniyet kurmak ve bu medeniyetlerin devamlılığını sağlamak. Medeniyetler kuruldu, uygarlıklar yükseldi ve yerleşik hayat vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldi. Bizler ise üretmeye, yeryüzünü merak etmeye ve araştırmaya devam ettik. Estetik anlayışı, insanoğlunun tarihe damga vuracak eserler ortaya koymasını sağladı. Stone Age, Mısır piramitleri ya da Sydney'deki opera binası tarih boyunca insanoğlunun estetiğini yansıtan en önemli yapılar olarak yerini aldı. Mimar Sinan'ın Kalfalık eseri olarak Süleymaniye Camisi'nde akustik için ortaya konulan çözümler. Bu dahiyane çözümler hayal gücü ve yaratıcılığın yansımaları değil mi? Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nde kusursuz bir akustik sağlanması için ana kubbenin içerisine 256 adet küp yerleştirmiş ve aralarına yumurta akı sıvamıştı. Hayal gücümüz sonucunda yaşamımızda baş döndürücü gelişmeler ortaya koymaya devam ediyoruz. Çağımızda ise robotik teknolojiler yaratıcılığımız ile ortaya koyduğumuz en önemli alanlardan birisi olarak ortaya çıkıyor. Çarpıcı bir örnek vermemiz gerekirse, Pisa'da gerçekleştirilen Uluslararası Robotik Festivali'nin büyük finalinde Yumi isimli İsveç tasarımı robot, orkestra şefliği yaptı ve gayet de başarılı bir performans sergiledi. Tabii ki insanoğlunun ortaya hayal gücüyle bir eser koyması sürecinde hayal gücü tek başına yeterli olmuyor. Louis Pasteur'un da belirttiği gibi şans donanımlı akıllara gülümsüyor. Ünlü psikolog Angela Duckworth, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanan önemli bilim insanlarını yakından incelediğimizde, olaylar hakkında sıra dışı düşünebildikleri ve farklı disiplinlere ilgi duyduklarını görüyoruz. Bu farklı disiplinler, onların yaratıcılıklarını besleyen en önemli araçlar olarak kendini gösteriyor. Örneğin, atom altı parçacıklara uzay ve zaman ilişkisine farklı bir bakış açısı getiren Einstein, fizikle ilgilenmesinin yanı sıra keman ve piyanoya da ilgiliydi ve müziğin yaşamında çok farklı bir yeri olduğunu belirtiyordu. Yaratıcılığımız ve hayal gücümüz doğada gerçekleşen olayları çözmede içimizdeki en önemli ateşleyici güç olarak varlığını sürdürüyor. Farklı zamanlarda, farklı amaçlar için kendini gösterse de onu fark etmemizi, açığa çıkarmamızı ve üretmemizi bekliyor.